Rocket Espresso küçük tip değirmeni, 50 milimetrelik değirmeni Faustino yeni modeliyle karşınızdayız. Faustino yeni modelinde epey bir değişiklikler yapıldı. Bunları size şimdi peş peşe anlatmaya çalışacağım. Öncelikle portafiltreyi taktığımız buradaki tutamaç diyebileceğimiz buradaki çatal gayet güzel yükseltilebiliyor ve bir yenilik yapılmış. Burada portafiltreyi içine yerleştirdiğimiz zaman rahatlıkla tutturabilmek için çok güzel basit bir çözüm geliştirmiş Rocket bu değirmeninde. İkinci yenilik ekranında. Ekran oldukça genişlemiş durumda. Bu geniş ekranda hemen açıyorum ekranı da bu arada. Single shot, double shot, triple shot. Bu şimdi bazı değirmenlerde öne çıkmaya başladı. Yani single double ayrımını biliyoruz ama yani triple ne işe yarıyor? Bazen mesela naked portafiltre kullanırken yapabilirsiniz. Özellikle belirli kahvelerde biraz daha fazla kahve koymak, çekmek isteyebilirsiniz. Onu oraya kaydedebiliyorsunuz. Ve tabii ki sürekli çekim de var. Yani tamamen manuel çekim yapabileceğiniz dördüncü bir ayrıntı da burada düşünülmüş. Ekran genişlemiş, ayarlar oldukça kolay. İşte single'a bastıktan sonra artı eksi tuşlarıyla ayarlamayı yapabilirsiniz. Şimdi başka neler var? Ayar mekanizması. Ayar mekanizması ön taraftaydı eski modelde. Yeni modelde arka tarafa alınmış. Biraz daha geniş, kolay tutulabilen bir ayar mekanizması var. Aynı zamanda da sıfır noktasını belirleyebileceğiniz bir basit bir düzen geliştirilmiş gene. Sıfır noktasını ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla gitmiyor, bir tarafa doğru dönüyor. Daha sonra en büyük rakam olan 9 rakamına kadar gidiyor ve tekrar sıkışıyor. Yani 2-3 tur atılabiliyordu eski değirmende. Şimdi ise tek turda her şey toparlanmış. Dolayısıyla gittiğiniz değerlerden geriye dönmek istediğiniz değerleri çok daha kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bu 360 derece dönenlerde biraz öyle bir sıkıntı yaşıyordu kullanıcılar. Bu sıkıntı ortadan kalkmış. Diğer bir yenilik, bu hopper'ı yerleştirdiğimiz gövdenin hemen etrafında kahve öğütücüsünün dişlilerine ulaşıp oraları temizlemek istiyorsanız ki zaman zaman bunu yapmanız gerekiyor, daha kolay bir açma kapama düzeneye getirilmiş. Sadece bu hopper'ın etrafındaki 1, 2 ve 3 adet burada alyan anahtarla yapabileceğiniz, açabileceğiniz bir düzen var. Bunu açıp dişlilere ulaşabiliyorsunuz. Daha önce bu üstteki gövdeyi ve kenarlardaki gene bu alyanla açılabilen mekanizmayı açmanız gerekiyordu. Şimdi bu iş biraz daha basit hale gelmiş. İçerisindeki dişlileri aynı. 50 milim yine. Eskisi de 50 milimdi. Yalnız bir yenilik börlerin içerisindeki gövdeye tutturulan o vidaları vardı. Dişliler tamamen vidasız dişli olmuş. Bu da güzel bir yenilik Faustino'da. Hopper'lar aynı. Bir öncekiyle aynı boyutlarda. Aynısını kullanabilirsiniz. Hatta hiçbir şey değişmiyor. Sadece bu çekirdekleri dökülmesini önleyici bir kilit mekanizması var biliyorsunuz. Biraz onun şeklini değiştirmişler. Onun haricinde hopper tarafında bir önemli değişiklik yok. Ama en çok benim dikkatimi çeken bu portafiltreyi yerleştirme mekanizması. Ekranın güzel kullanımı ve bu 4 ayar. Ve incelik kalınlık ayar mekanizması. Faustino, yeni Faustino'yu bir önceki modelinden ayıran en önemli özellikler. Bir önceki modeli hala bizde mevcut biliyorsunuz. Yeni model şu anda sadece siyah olarak geldi. Bütün renkler gelecek yakında. Biliyorsunuz Faustino'nun
Rocket'in apartamento modeline benzeyen, yan kasasında işte yuvarlak delikleri olan, içinde beyaz ya da bakır, o copper rengi gösteren bir tasarımı vardı. Tamamen krom gövdeli olanı var. Bir de tamamen siyah gövdeli olanı var. Şu anda yeni Faustino sadece siyah gövde olarak mevcut. Diğerleri gelecek. Bir önceki Faustino modellerinden hala elimizde mevcut. Bu durumda tabii ki bir fiyat avantajı var. Önceki modeller daha uygun fiyatlarla şu anda sitede satışta. Yeni model yeni fiyatıyla kendisini göstermiş durumda. Kısaca bir menüyü inceleyelim hep birlikte. Menüde tek shot espresso ya da double shot espresso sadece noktalarla belirlenmiş. Tek nokta single espresso, 2 nokta double espresso, 3 nokta biraz önce bahsettiğim triple espresso ve bir sonsuz işareti var burada. O da sürekli çekim özelliği için kullanılabiliyor. Şimdi bu ayarları nasıl değiştiriyoruz? Son derece sade bir ekranı var. Sadece bu noktaları görüyorsunuz. Single espresso seçiliyken ortadaki R harfine basıyorum. Hemen daha önceden set ettiğimiz saniye değerleri çıkıyor. Şu anda mesela 3,5 ayarlanmış. Sol tarafında eksi, sağ tarafında artı var. Her zaman yani diğer değirmenlerde de gördüğümüz özellik 0,1 aralığında birimlerinde değişiklik yapıyor. 2,7, 2,4 seçtikten sonra tekrar R'ye basıyorum. Yukarıdaki saniyeler kayboluyor. Artık tek espressoya bastığım zaman biraz önce belirlemiş olduğum sürede öğütme yapıyor. Aynı şekilde 2'yi seçtik diyelim. Bu arada durabiliyorsunuz. Saniyeden geri kalan süreyi tekrar bastıktan sonra devam edebilir. Ortadaki R harfiyle gene durduruyorum. Uzun süreli basıyorum. Şu anda single için seçili. Şimdi double için. Şu anda 14 saniye gösteriyor. Onu değiştiriyorum. Elimi hiç kaldırmadan biraz hızlı hareket ettirebilirim. 10,5 saniyeye geldi. Tekrar R'ye basıyorum. Ve kaydediyor. Artık 2'ye bastığım zaman biraz önce belirlediğim 10 saniye ya da 10,5 saniyede öğütmesini yapacak. Son derece sessiz. Sessiz bir gövdeye sahip. Tabii şu anda çekirdek yok. Biraz sonra çekirdekle de deneyeceğiz. Ama sessiz olduğu şimdiden kendini belli ediyor. Şimdi birlikte bir kahve öğütelim. Grizzly Cafe Roasters'tan şu anda El Salvador, Finca La Siberia. Favori kahvem benim bu aralar. Hemen paketi açıyoruz. Evet. Hopper'ı hazırlıyorum. Tamam, bu kadarlık yeterli. Şimdi öncelikle ince ayarında bir öğütme yapmak istiyorum. Size buradan göstereceğim. Şu anda 0'dayız. 1'e alayım ve öğütmeye başlayalım. Bunu da açmak gerekiyor tabii. Gayet güzel, homojen ve eşit aralıklarla öğütüldüğünü görüyoruz. Ben buradan şöyle bir tepsi üzerine de bunları bırakmak istiyorum. Yakından da görme şansınız olacak. Neredeyse Türk kahvesi inceliğinde gibi bir öğütme gerçekleştirdik şu anda. Şimdi de biraz kalın bir ayarda öğütme yapmak istiyorum. Öğütücülerde genellikle inceltirken, çalışırken inceltilmenizi tavsiye ediyoruz. Kalınlaştırırken bu çok gerekli değil ama inceltirken özellikle bu gerekli. Şimdi de oldukça kalın
çekim yaptık. Zaten kahve tanelerini hissediyoruz. Neredeyse filtre ayarı gibi bir ayar oldu. Neredeymişim? 8. 8 ayarındayım. Yakından tabii bunlar görülebilir ama hakikaten bayağı şeker tanecikleri gibi bir öğütme oldu burada. Her öğütücü için aslında geçerlidir. Eğer siz büyük değerlerle, kalın değerlerle öğütüp mesela filtre kahve için öğütüyorsanız ve sonra tekrar espressoya dönüyorsanız bir miktar kahveyi doğru ayara geldikten sonra alıp atmanız gerekiyor. Daha sonra doğru ayarda kullanırsınız. Çünkü dişliler arasında bir önceki öğütmeden kalan kahve miktarları olabilecektir. Evet, gayet güzel. Sonucumuz espresso için aslında ağırlıklı bir espresso değirmeni 0, 1, 1,5 o ayarlar arasında değiştirilebilir. Tabii bu kahveye göre değişiyor. Bunu da unutmayalım. Her kahve de aynı sonuç vermeyecektir. Bu kahve yerine tamamen bir farklı kahve aldığınız zaman öğütme ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. O kahveye has bir doğru öğütmeyi bulmanız gerekiyor. Bu nasıl bulunacak? Bu genellikle hep soruluyor. En iyi yöntem önce bir işte elle hissedeceksiniz. Daha sonra bir kahve yapacaksınız. Kahvenin akış süresini kontrol edeceksiniz. Kahvenin akış süresine göre eğer çok hızlı akıyorsa kahveniz tekrar değirmene dönüp bir tık daha inceye alıp tekrar deneyebilirsiniz. Ya da tam tersi ama kahve yapmadan sadece gözle bakarak ya da sadece işte 0 ile 1 arası benim espressomdur demek mümkün değil. Mutlaka kontrol edilmesi lazım. Filtre kahve için de kullanabilirsiniz. Ağırlıklı espresso değirmeni. Tabii niye? Çatal var, portafiltreye takma yeri var. Ama kalın ayarlara geldiğiniz zaman filtre kahve için kullanabilirsiniz. Ama bunun için ilave bazı ekipmanlara ihtiyacınız olur. Bir karton bardak bile işinizi görür. Ama böyle metal güzel filtre kahve kapları var. Özellikle bizde Akai'nin S ve M boylarında, farklı boylarda ürünleri var. Bunları buraya yerleştirerek öğütmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki önceden kahveyi tartarak içine atabilirsiniz. Sadece bir 30 gram kahve mesela öğütmek, filtrede denemek istiyorsanız atarsınız tartıp onu çekersiniz sonuna kadar. Daha sonra da filtre kahve makinesine ya da demlemek için V6 diye vesaire ekipmanın içerisine koyabilirsiniz. Ya da bunu çıkartıp sürekli filtre için kullanabilirsiniz gibi. Şimdi toparlayacak olursam Rocket Espresso'nun ürünleri zaten her zaman çok memnun olduğumuz kaliteli ürünler. Kahve makinelerinin yanı sıra değirmeni de beraber bir set olarak yapmak isterseniz aynı markadan Faustino ideal bir değirmen. Çok daha fazla hızlara ihtiyacınız varsa, işletmeyseniz, kafeyse vesaire daha da büyük değirmenler tabii ki var. Rocket'in Fausto modeli var 65 milimlik. Onun da bir büyüğü var Super Fausto 75 milimlik. Onlar tercih edilebilir. Ama 50 milimlik bu değirmen rahatlıkla espresso ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz bir değirmen. Evet, bugünlük bu kadar. Rocket Espresso'nun diğer değirmenlerini de başka bir videoda size tanıtacağız. Daha detaylı incelemek isterseniz değirmeni, biz buradayız. Espresso Perfetto, Beykoz Kavacık'tayız. Bu arada bu güzel kahve mis gibi kokuyor. Şimdi Fatih burada kendimize bir tane espresso çekelim derim ben. Ayarı tekrar döndürüyorum. Çekmeye başlıyorum. Bu ayarlardaydı galiba. Espresso ayarı bulduk. Hem zaten atacağız bunu. Evet. Kokular.